Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüs'ten merhabalar. Bugün Okey Tamam TV olarak Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Sayın Coşkun İnce ile üniversite, uluslararası öğrenciler ve Türkiye'deki eğitimin uluslararasılaşması üzerine konuşacağız. Okey Tamam TV'den merhabalar. Ben Merve Demiray. Bugün Türkiye'nin en köklü vakıf üniversitelerinden birisi olan Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyiz. Konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Sayın Coşkun İnce Bey. Merhabalar Coşkun. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Bizi davet ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Rica ederim. Bize biraz kendinizden ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin kuruluşundan bahsedebilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Bahçeşehir Üniversitesi 1998 yılında meclisten geçen bir kanunla kuruldu. Bu sene 20. kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi 1998 yılında kurulduktan sonra 99 yılında ilk defa öğrenci kabulüne başladı bir yıl sonra. 4 fakülte, 12 bölüm ve 300 öğrenciyle hayatına başladı. Bugün geldiğimiz noktada 9 fakülte, 54 tane bölümde 27 bini aşkın öğrenciyle eğitim hayatına devam ediyor. Ben 1999 yılında başlayan üniversiteye 2000 yılında katıldım ekibe. Mali İşler Daire Başkanı olarak görev aldım uzun bir süre. 2012 yılına kadar, 2012 yılında da mütevelliyete seçilerek görevimi burada devam ettiriyorum. 27 binden fazla öğrenciden bahsettiniz üniversitedeki. Uluslararası öğrenciler sizce neden Bahçeşehir Üniversitesi'ni tercih etmeli? Onlara sunmuş olduğunuz imkanlar ve kampüsleriniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Memnuniyetle. Bahçeşehir Üniversitesi kurulduğundan bu yana uluslararasılaşmayı hedefleyen, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almayı hedefleyen bir üniversite oldu. Kurucumuz ve Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel Bey'in açılış konuşmasında da ifade ettiği üzere dünyanın sayılı üniversiteler arasında yer almak için kaybedecek fazla vaktimiz yok. O yüzden bu süreyi iyi değerlendireceğiz ve fazlaca çalışarak Türkiye'nin 100. yılında, 100. kuruluş yıl dönümünde 2023 yılında dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almayı hedef koydu açıldığı günden itibaren. Biz de bu doğrultuda çok çalışıyoruz, çok çalıştık. Kurulduğu bu günden beri uluslararasılaşma yönünde dediğim gibi çok büyük adımlar attı. Üniversite kurulmadan Amerika Birleşik Devletleri'nde San Diego Üniversitesi ile yakın bir işbirliği anlaşması yaparak gerek programlarının geliştirilmesinde gerek kadrosunun temininde bu Amerika'nın köklü üniversitelerinden birisi olan San Diego'nun desteğini aldı. Uluslararasılaşmayı başından bir hedef koydu ancak Türkiye'deki öğrencilerin, uluslararası öğrencilerin kabul yöntemi maalesef sayının artırılmasına engel teşkil ediyordu. Yaklaşık 6 yıl önce, bu yıl 7. yılı, üniversiteye uluslararası öğrencilerin kabulünü belirleyen sistem değiştirildi. Merkezi sınavla öğrenci almak yerine öğrenciler artık doğrudan doğruya üniversitelere başvurarak kabullerini almaya başladılar. Türkiye'nin bölgedeki önemli ve lider bir ülke olması nedeniyle kısa sürede sayı bu yıl itibariyle 130 bini aştı. Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin sayısı gitgide her senede katlanarak artıyor. Bu da bölgedeki ilgiyi açıkçası gösteriyor. Neden Bahçeşehir Üniversitesi? Bahçeşehir Üniversitesi uluslararası alanda yaptığı yatırımlarla
kurduğu üniversitelerle kendini kanıtlamış bir üniversite. Dünyada yurt dışında ya da kurulduğu ülkenin dışında faaliyet gösteren üniversite sayısı 200'ü biraz geçiyor. Bunların da büyük bir çoğunluğu Amerikan ve İngiliz üniversiteleri. Bizim gibi ülkesinin dışında merkez açıp o ülkenin kanunlarına göre üniversite kuran üniversite sayısı çok az. Açıkçası bu kriterle aslında dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında şimdiden girmiş bulunuyoruz. Neden Bahçeşehir Üniversitesi? Bahçeşehir Üniversitesi uluslararası alanda faaliyette bulunduğu üniversiteleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da, Almanya'da, Berlin'de, Gürcistan'da, Batum'da ve Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da olmak üzere İstanbul'un dışında 4 üniversitesi. Bunun yanı sıra Roma, Hong Kong, Köln, Toronto ve Silikon Vadisi'ndeki akademik merkezleriyle öğrencilerin kendi networklerinin dışına çıkmadan uluslararasılaşmasını, uluslararası tecrübeleri kazanmasını sağlayan bir altyapıya sahip, bir ağa sahip. Bu ağa biz Bağı Global Eğitim Ağı diyoruz. Bağı Global Eğitim Ağı'nda 5 üniversite, 2 dil okulu ve 4 tane akademik merkez var. 3 kıtada faaliyet gösteriyoruz. Bu uluslararası öğrencilerin tercih etmesindeki önemli sebeplerden biri olacağını düşünüyorum. Konuşmanızda bahsederken, konuşmanızı söylerken Bahçeşehir Üniversitesi'nin globalleşmesinden bahsettiniz. 5 tane fakültesinden, farklı ülkelerdeki fakültesinden, 2 dil okulundan ve akademik merkezlerinden bahsettiniz. Sizce Bahçeşehir Üniversitesi olarak başarınız neye borçlusunuz? Çok çalışmak, çok çalışmayı kuruluşta hedef almak ve yaratıcı modeller geliştirmek. Açıkçası Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin dahil olduğu Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın ki bu sene 50. yılını kutluyoruz. Geldiği nokta itibariyle bölgedeki en büyük eğitim sağlayıcısı, anaokulundan üniversite doktora programları, hayat boyu eğitim programlarıyla geniş bir yelpazeye yayılmış eğitim programları var. Türkiye'de 150 bin aşkın öğrenciye hizmet veriyoruz Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak. Bu bir vizyonun sonucu, bu bir hedefin sonucu. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Sayın Enver Yücel'in bir eğitimci olması açıkçası ve ülkenin gelişimi konusunda ülkenin eğitimine katkı sağlamak için sürekli araştıran, sürekli dünyadaki en iyi modelleri gözlemleyen ve bunların Türkiye uygulanmasını sağlayan bir prensibi var, bir çalışma prensibi. Buraya gelmek çok çalışmayı gerektiriyor ama çok çalışmak da aynı zamanda iyi bir vizyonla bu verimliliği sağlıyor. Ülkenin dışındaki faaliyetlere açıkçası bir Türk Üniversitesi'nin yapması bu vizyonun ve bu çalışmanın neticesi olarak söyleyebilirim. Konuşmanızın en başında Türkiye'deki uluslararasılaşmadan bahsettiniz. Son zamanlarda zaten Türkiye'deki eğitim sisteminde ve üniversitelerin bu konudaki adımlarını biliyoruz, yakından takip ediyoruz. Sizce bu konudaki eksiklikler ve engeller nelerdir? 6 yıl önce bu sınavın kaldırılmasıyla beraber öğrencilerin yerleşmesiyle ilgili ülkede eğitim alması ile ilgili, yüksek öğretim alması ile ilgili en büyük engel kalkmış bulunuyor. Bundan sonra yapılacak şey Türkiye, az evvel bahsettiğim gibi Türkiye bölgedeki önemli güçlerden, önemli merkezlerden birisi. G20 içerisinde yer alan 3 tane İslam ülkesinden birisi. Endonezya, Suudi Arabistan ve Türkiye. Baktığımızda 50'yi aşkın İslam ülkesi arasında ilk bağımsızlığını ilan etmiş ve pek çok İslam ülkesine de rol model olmuş bir ülke. Bir güvenli liman olarak görüyorum. Bu doğrultuda yapılan değişikliklerle yabancı öğrencilerin tercih etmesi, uluslararası öğrencileri tercih etmesi yolunda büyük bir adım atıldı. Bundan sonra ne yapılabilir? Bundan sonra
Açıkçası ülkenin tanıtımıyla ilgili üniversitelerimiz bir araya gelip Türkiye yüksek öğretiminin tanıtımına katkı sağlayabilirler ki bu konuda çalışmalar yapılıyor. Ekonomi Bakanlığı nezdinde de desteklenen çalışmalarımız var. Bunlar ülkenin yüksek öğretiminin daha yaygınlaşması, daha değişik ülkelere daha fazla sayıda öğrenci temini için önemli unsurlar diye, önemli işler diye değerlendiriyorum. Yine son zamanlarda Türkiye'ye olan bir ilgi ve alaka da var. Türkiye'de alınan bu eğitimin uluslararası öğrenciler açısından, uluslararası öğrencilere sağlayacağı katkı nedir sizce? Nasıl bir katkısı olacaktır? Bu iki taraflı bir katkı açıkçası. Bir ülkede yüksek öğretim hizmetinden faydalanmak, bir üniversite eğitimi de bulunmak, üniversite ortamında bulunmak bir kere öğrenciye bu kültürün bu kültürle yoğrulmasını sağlıyor açıkçası. Türk kültürünü, Türk düşünce şeklini öğreniyor. Bu yeni son zamanlarda gelişen yeni bir proje var. İpek yolunun yeniden canlandırılması. Geçen birkaç zaman önce açılan Bakü-Tiflis Kars demir yolu ile beraber Çin'den Avrupa'ya bir ürünün nakledilmesinin neredeyse yarı yarıya azaldığını süre olarak görüyoruz ve Türkiye bu ağın içerisinde bir köprü ülke. Hem fiziksel olarak hem de kültürel olarak. Türkiye'deki eğitim alan veya Türkiye kültürüyle yoğrulan, Türkçeyi öğrenen bir bölge vatandaşının, bölge komşu ülke vatandaşının ileride gelişecek bu ticaretle birlikte, gelişecek bu projelerle birlikte ülkenin bir parçası olarak hayatına devam ettireceğini, Türkiye ile bağını sürdürerek bu gelişmelerden istifade edeceğini söyleyebilirim. Bu önemli bir kazanç olacaktır. Türkiye geleceğin önder ülkelerinden, lider ülkelerinden bölgede her Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencinin de burada mutlaka bir kazancı olacaktır bundan dolayı. Peki son olarak Okey Tamam grubu öğrencilerine vereceğiniz mesajınız nedir? Nasıl bir öneriniz olur? Türkiye'den vazgeçmesinler bir kere. Okey Tamam'ın özellikle Arap ülkelerinde faaliyet gösterdiğini biliyorum. Bu ülkelerin arasında Türkiye'nin ya da Türkiye'den istifade edebilecek ya da halen Türkiye'yi tercih eden eğitim dışında da pek çok ülke vatandaşını görüyorum memnuniyetle. Bunu eğitimle birlikte daha büyük bir kazanç haline dönüştürmeleri, Türkiye'de ki bu imkandan faydalanmaları onların geleceği açısından çok büyük bir kazanç olacaktır. Türkiye dünyaya açılan bir kapı onlar için olacak. Buradaki aldıkları eğitimle, burada kuracakları ilişkilerle, arkadaşlıklarla bu ülkenin geleceğinin de bir parçası olacaklar. Türkiye'yi ve Bahçeşehir Üniversitesi'ni mutlaka tavsiye ediyorum. Bahçeşehir Üniversitesi ile beraber dünyadaki 5 tane üniversiteye değişim ve geçme hakkına sahip olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Bilgi ve tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için. Rica ederim. Bugün Türkiye'nin en köklü vakıf üniversitelerinden birisi olan Bahçeşehir Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Coşkun Bey ile röportajımızı gerçekleştirdik. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.